kaynağın mühendislik sanatı dediği katmanlama aşaması başlıyor, doğru mu? Amaç ne burada tam olarak? Amaç paranın kaynağı ile kendisi arasına olabildiğince çok sayıda ve olabildiğince karmaşık finansal işlemden oluşan katmanlar örmek. Kaynak bunu bir labirent inşa etmeye benzetiyor adeta. Para ne kadar çok el değiştirirse, ne kadar farklı kıla girerse onu takip etmek o kadar zorlaşıyor. Mesela çok yaygın bir yöntem paravan şirketler ağı kurmak. Farklı ülkelerde, özellikle de vergi cenneti olarak bilinen yerlerde açılmış, birbiriyle hiç alakası yokmuş gibi görünen şirketler arasında sahte faturalarla sürekli para transferi yapılıyor. İşte danışmanlık hizmeti faturası, lisans ücreti faturası gibi bahanelerle. Anlıyorum. Yani para sürekli oradan oraya, ülkeden ülkeye dolaşıyor, izi bulansın diye. Evet, aynen. Bir diğer yöntem de varlık alım satımı. Yani parayla önce hisse senedi tahvil alınıyor, hatta sanat eseri gibi şeyler alınıyor. Sonra bunlar kısa süre sonra tekrar satılıyor. Kaynak özellikle sanat eserlerinin çok sık kullanıldığını belirtiyor. Neden? Çünkü değerleri çok subjektif. Yani kime göre, neye göre. Böylece para artık sanki bir yatırım geliri gibi daha masum, daha yasal bir kılığa bürünüyor. Peki kitabın bu katmanlama aşaması için tavsiyesi neydi? Karmaşık ve uluslararası ol muydu? Yani izi süreni yormak, labirentte kaybetmek esas amaç. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu kadar karmaşık bir yapıda tek bir hata, tek bir zayıf halka, belki en güvendiğin ama köşeye sıkışınca seni ilk satacak kişi tüm o ince ince örülmüş yapıyı çat diye çökertebilir, değil mi? O başta bahsettiğin makinanın dişlileri sonuçta birbirine bağlı, biri kırılırsa... Kesinlikle. Bu aşamadaki en büyük risk de tam olarak bu. Sistemin o karmaşıklığı içinde yapılan küçücük bir hata ya da yine o kaçınılmaz ihanet faktörü her an tetikte olmak zorundalar. Ve geldik son perdeye, bütünleştirme. Artık labirentte izini kaybettiren, katmanlarla kaynağı iyice gizlenen para, tırnak içinde temizlenmiş sayılıyor. Şimdi ne oluyor? Parayı tekrar yasal ekonomiye geri sokup, sanki hep oradaymış gibi, yasal yollarla kazanılmış gibi gösterme ve keyfini sürme zamanı mı? O kirli kokunun üzeri en pahalı parfümle örtülüyor artık. Aynen öyle. Artık son dokunuşlar yapılıyor. Kaynak paranın sahibine nasıl yasal yollarla döndüğüne dair çeşitli ilginç örnekler veriyor. Mesela kurulan o paravan şirketlerden birinde kendini yönetici olarak gösterip kendine astronomik bir maaş veya kar payı bağlamak. Kağıt üzerinde her şey yasal. Ya da başka bir yöntem, yurt dışındaki paravan şirketten kendine sanki resmi bir kredi çekmiş gibi gösterip bu parayı gayrimenkul gibi yasal yatırımlarda kullanmak. Veya en basiti doğrudan lüks harcamalar. Yani temizlenen parayla gayrimenkul almak, yat almak, son model arabalar almak. Banka kayıtları artık temiz göründüğü için kimse kaynağı kolay kolay sorgulamıyor veya sorgulayamıyor. Ve kaynağın bu son aşama için kuralı da gerçekten çok ironik. Normal görün. O kadar dolambaçlı, riskli, kan ter içinde kalınan yollardan geçirdikten sonra sanki o para alnının teriyle sabah 9 akşam 5 çalışarak kazanılmış gibi harcanmalı, normal bir iş insanı gibi davranılmalı ama en başta konuştuğumuz gibi o koku hala orada, sadece üzeri örtülü. Bu normal görünme çabası bile kendi içinde ayrı bir risk, ayrı bir gerilim taşıyor aslında. Sürekli rol yapmak gibi. Tam da öyle. İşte gördüğün gibi kaynaklar bize tek bir kirli doların nasıl böyle küresel bir finansal yolculuğa çıktığını ve sonunda sahibine temizlenmiş gibi ama aslında sadece kılık değiştirmiş olarak nasıl geri döndüğünü adım adım gösteriyor. Ama şunu da sürekli hatırlatıyor. Bu yolculuk her an çökebilecek riskler ve o kaçınılmaz ihanetlerle dolu tam bir hayatta kalma oyunu. O makine her an tekleyebilir, her an bozulabilir. Yoksa sadece daha pahalı, daha sofistike parfümlerle mi gizlenir? Bu dışarıdan tertemiz görünen servetlerin ardındaki o görünmez riskler, o kırılganlıklar üzerine düşünmek gerçekten ilginç olabilir. Belki de asıl mesele sistemin kendisi kadar bu sistemi yürüten insanların arasındaki o bıçak sırtı güven ya da güvensizlik ilişkisidir. Ne dersin? Üzerine düşünmen için.